Merhaba. Bugün seninle kurban konusuna şöyle bir yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar, özellikle TDV İslam Ansiklopedisi ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun değerlendirmeleri bize bunun sadece bir hayvan kesme eylemi olmadığını, çok daha derin anlamları olduğunu fısıldıyor sanki. Gel bu katmanları birlikte aralayalım. Amacımız ne? Yani kurban nedir? Kimler sorumlu tutuluyor? Kuralları neler? Ve belki de en önemlisi bu ibadetin özündeki mesaj ne? Onu anlamaya çalışacağız. O zaman ilk sorumla başlayayım. Şu kurban kelimesi, kökeni yaklaşmak dedik ama kime, neye yaklaşmak? Sadece Allah'a mı? Kesinlikle temel anlamı o. Yani Allah'a yakınlaşmak, onun rızasını kazanmaya vesile olan şey demek. Terim olarak da bildiğimiz gibi ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce kesmek. Ama bu yakınlaşma dediğin gibi sadece soyut bir şey değil. Kaynaklar bunu Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in o büyük teslimiyetine bağlıyor. Hani o kıssa var ya, onları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Yani asıl mesele et, kan değil, senin samimiyetin, Allah'a karşı sorumluluk bilincin, yani takvan. Anladım. Takva. Yani bu sadece kalpte olan bir şey değil, davranışa da yansıyor, öyle mi? Kurban keserkenki halimiz, tavrımız da bu takvanın bir parçası. Tam olarak öyle. Bu ibadet bir yandan Allah'la aramızdaki o manevi bağı, yani Hakk'a yakınlığı güçlendiriyor. Diğer yandan da kaynakların vurguladığı gibi halka fedakarlık boyutu var. Yani bir Müslümanın gerektiğinde Allah yolunda malından, canından fedakarlık yapabileceğinin sembolik bir ifadesi aynı zamanda. Ve tabii etin paylaşılmasıyla ortaya çıkan o sosyal boyut, kardeşlik, dayanışma. Çok güzel. Peki bu sorumluluk kimin omuzlarında? Her Müslüman kurban kesmek zorunda mı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şöyle temel bazı şartlar var, evet. Birincisi Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde ve ergenliğe ulaşmış olmak. Yolcu yani seferi olmamak da bir şart ve tabii maddi yeterlilik. Maddi yeterlilik derken bunun bir ölçüsü var mı? Var, evet. Nisap miktarı deniyor buna. Temel ihtiyaçların ve borçların dışında yaklaşık 80,18 gram altın veya işte o değerde mala ya da paraya sahip olmak gerekiyor. Burada şöyle ilginç bir fıkhi detay da var. Hanefi mezhebine göre bu şartları taşıyan kişinin kurban kesmesi vacip. Yani güçlü bir dini yükümlülük. Vacip. Yani farz kadar kesin olmasa da yapılması gereken bir şey. Aynen öyle. Diğer büyük mezheplerin çoğunluğunda ise sünnet-i müekkede, yani peygamberimizin ısrarla yaptığı kuvvetli bir sünnet olarak görülüyor. Anladım. Yani mezhepler arasında ufak bir yorum farkı olsa da ibadetin önemi konusunda birleşiliyor. Peki kurban edilecek hayvanın özellikleri neler? Herhangi bir hayvan olur mu? Yok, olmaz. Belirli hayvanlar var. Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Bunların da yaşları önemli. Mesela koyun ve keçi genellikle 1 yaşını doldurmalı. Ama kaynaklarda şöyle bir detay var. Eğer 6 aylık kuzu hani böyle gösterişliyse, iri yapılıysa o da 1 yaşındaki gibi kabul edilebiliyor. İlginç. Sığır, manda ve deve için yaş sınırı neydi? Sığır ve manda 2, deve ise 5 yaşını tamamlamış olmalı. Peki ya hayvanın sağlık durumu? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu kadar detay neden önemli aslında? Şöyle, hayvanın sağlıklı, organlarının tam ve hani mümkünse besili, gösterişli olması isteniyor. Bu hem Allah'a değerli bir sunuda bulunma anlayışıyla ilgili hem de tabii etin sağlıklı olmasıyla. Kaynaklar hayvana eziyet veren veya onu değersiz kılan kusurların olmamasını istiyor. Mesela 2 gözü körse, kesileceği yere yürüyemeyecek kadar topalsa, dişlerinin çoğu dökülmüşse, boynuzları kökünden kırıksa bunlar engel. Yani ciddi kusurlar olmamalı. Evet. Amaç hani özensiz, baştan savma bir şey olmasın, Allah'a karşı samimiyet ve saygı gösterilsin. Ama mesela doğuştan boynuzsuz olması veya hafif bir topallık gibi küçük kusurlar genelde engel sayılmıyor. Anladım. Peki kesim zamanı ve usulü? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kesim vakti Kurban Bayramı'nın 1. günü bayram namazından sonra başlıyor. Eğer namaz kılınmayan bir yerde ise sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar. Bitişi ise Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamı. Şafilere göre ise 4. gün akşamına kadar devam edebiliyor.
Genellikle gündüz kesilmesi tavsiye ediliyor. Keserken nelere dikkat etmek lazım? Hayvana eziyet etmeme konusu önemli sanırım. Kesinlikle. Hayvan incitilmeden usulüne uygun şekilde kıbleye doğru yatırılır. Keserken Bismillah'ı Allahu Ekber demek gerekiyor. Ve tabii keskin bir bıçakla hayvana mümkün olduğunca az acı vererek işlemi hızlıca tamamlamak esas. Hatta kaynaklar acıyı azaltmak için kesimden önce hayvana şok uygulama yani bayıltma yönteminin de hayvan canlı kalmak şartıyla caiz olabileceğini belirtiyor. Bu da önemli bir detay. Evet, bu hassasiyet önemli. Gelelim etin değerlendirilmesine. Kesilen kurbanın etini ne yapıyoruz? Hepsini dağıtmak mı gerekiyor? Geleneksel olarak ve tavsiye edilen eti 3'e bölmek. Bir bölümü kurban kesenin kendi ailesi için, bir bölümü akrabalara, komşulara ikram etmek için, bir bölümü de özellikle ihtiyaç sahiplerine, fakirlere dağıtmak için. Hı hı. Ama bu katı bir kural değil. Eğer ailenin ihtiyacı varsa veya kalabalıksa tamamını evde tüketmek de mümkün. Yalnız şu nokta çok önemli. Eğer kesilen kurban adak kurbanıysa, Ha evet, adaklar farklı. aynen, adak kurbanının etinden adayan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi yiyemez. Onun tamamının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekiyor. Peki ya derisi, yünü gibi diğer parçalar? Onlar satılabilir mi? Hayır, kurbanın hiçbir parçası et, deri, yün, bağırsak fark etmez, kişisel bir gelir elde etmek için satılamaz. Eğer satılırsa elde edilen paranın fakirlere verilmesi gerektiği belirtiliyor kaynaklarda. Hatta kesim ücreti bile kurbanın etinden veya derisinden ödenemez. Kurban sahibi bunu kendi cebinden karşılamalı. Bu da yine ibadetin o ticari kaygılardan uzak tutulmasıyla ilgili bir prensip. Anladım. Yani tamamen Allah rızası için yapılması vurgulanıyor her aşamada. Son bir konu. Bayram günlerinde sıkça duyduğumuz teşrik tekbirleri var. Nedir bu tam olarak? Kurbanla bağlantısı ne? Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazıyla başlayıp Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar yani toplam 23 vakit farz namazların hemen arkasından getirilen özel tekbirler. Hani o Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd şeklinde okunan zikir. Hanefi mezhebine göre kadın, erkek her Müslümana bu tekbirleri getirmek vacip. Vacip. Yine o güçlü, yükümlülük. Evet, bu da bayramın ruhunu yansıtan, Allah'ı anmanın, ona şükretmenin toplu bir ifadesi. Kurban ibadetinin o manevi atmosferini tamamlayan, neşesini arttıran önemli bir zikir aslında. Evet, kaynaklarımız ışığında kurban ibadetinin pek çok yönüne değindik. Gördüğün gibi bu sadece belli kuralları olan bir ritüel değilmiş. Yani altında yatan derin bir teslimiyet var, tarihi bir anma var, güçlü bir sosyal dayanışma var. Aynen öyle. Önemli olan bütün bu kuralların ve uygulamaların ardındaki ruhu kavramak. Yani o teslimiyet, şükür ve en önemlisi paylaşma ruhunu. Bütün bu detaylar aslında bu özü korumak ve canlı tutmak için var. O zaman dinleyen sana şöyle bir düşünce sorusuyla veda edelim. Kaynakların bize anlattığı bu fedakarlık ve paylaşma ruhunu sadece bu özel bayram günlerinde değil de acaba günlük hayatının başka hangi anlarına, hangi ilişkilerine taşıyabilirsin? Belki biraz bunun üzerine düşünmek iyi gelir. Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kal.